Selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda görüş açımızın değişip değişmediği, fotoğrafların resim yapış şeklimizi değiştirip değiştirmediği, yani etkileyip etkilemediğini vesaire konuşacağız. Yine sağ olsun takipçilerimizden Yoko Erdo'nun bir sanatsever olarak, yani bilmiyorum bizi takip ediyor mu veya etmiyor ama kendisi bir soru yöneltmişti bana. Ben de mantıklı buldum sorusunu, gerçekten hani zekice bir soru. Bana bir soru sormuştu, işte hani niye işte bir resim yapış şeklimiz neden değişti, işte aynı dünyada yaşıyoruz, tamam aslında teknik olarak aynı dünyada yaşamıyoruz, birçok şey değişti, hani yeni alet edevatlar falan filan. Ama yani hemen hemen aynı şeyi görüyoruz, insan gözü aynı şeyi görür. Niye değişti resim yapış şeklimiz, işte bunda neyin etkisi var, etkenler nelerdir, fotoğraf makinesinin bir etkeni var mı veya yok mu, bu gibi soruları cevaplayabilirsiniz, sevinirim dedi. Zaten ekranlarınızda da siz de kendisinin yorumunu gördünüz az önce. Ben de ona istinaden bir video yapmak istedim ve işte iki farklı ressamları ele alıp böyle işte hani iki tane ondan iki tane ondan resimlerini koydum, yani biraz slide etkisi gibi. Yani diğer videolarım gibi değil, yani işte oradan tak bir resim çıkıyor vesaire. Bunlarla şu an ilgilenmiyorum ve ilk başta Sargent'ın sözüyle başlamak istiyorum arkadaşlar, videoya başlamadan önce. Diyor ki John Singer Sargent, geri çekilin, iyice uzaklaşın ve bir tonu abartmanın ne kadar büyük bir tehlike olduğunu fark edeceksiniz. Olayı bir bütün olarak zihninizde tutun. John Singer Sargent bu sözü falanca bir yılda söylemiş. Yani 19. yüzyılın içerisinde, 19. yüzyılın ortalarından sonra söylemiş. Burada Sargent ne demek istiyor aslında? İlk önce bununla başlayalım. Diyor ki geri çekilin, iyice uzaklaşın. Arkadaşlar biliyorsunuz, resimde ben bunu kanalda birçok defa söylemiştim aslında. Ama uyguluyorsunuz, hani resim yapanlar için bunu söylüyorum. Ya resim yapmıyorsanız da resimlere bakmak için ilk öncesinde uzaktan bakın arkadaşlar. Çünkü niye? Yakından teknik analizi yapılır. Yakından teknik analizi yapılır, fırça işçiliği yapılır, falan işçiliği yapılır. Fırça işçiliğine yani göz atılır vesaire, bunlar incelenir. Ressamın imzasına bakılır falan filan gibi etkenler. Veya detayları çok bakmayı seviyorsanız ilk başta yakından bakarsınız. Ama resmin bütününü daha iyi anlamak için ister resim yapıyor olun, ister sadece bir seyirci olun, sanatsever olun, lütfen tablonun uzağına gidin. John Singer Sargent'a dediği gibi. Geri çekilin, iyice uzaklaşın ve bir tonu abartmanın ne kadar büyük bir tehlike olduğunu fark edeceksiniz. Niye? Çünkü arkadaşlar hani bildiğiniz üzere resim yaparken işte çoğu insanda bunu görüyoruz. Yeni başlayanlar falan, hatta orta seviyede olduğunu düşünenler de bile görüyoruz. Bakın, tırnak içinde orta seviyede olduğunu düşünenler de bile görüyoruz. Arkadaşlarımız ne yapıyor? Resmin dibinden çalışıyor. Çok detaylara odaklanıyorlar. Tamam mı? İşte atıyorum burun tek başına çok güzel, göz tek başına çok güzel resmedilmiş falan, öyle hayal edin. Yani biraz klasik taraftan bakıyorum ben işe, estetik ve güzellik tarafından. Hani yok Henri Matisse gibi çiziyorlarsa bununla da ilgilenmiyorum. Defaatle de söylemiştim kanalda. İyi bir şey yapmaya çalışıyorlar. Evet, takdir ediyoruz. Kötü bir şey değil. Fakat uzağa gittiğinizde veya gitmezseniz, resmi bitirdim derseniz, uzağa gittiğinizde bir bakacaksınız, bir ton çok abartı. Ya bir renk çok böyle patlak bir renk gibi gözüküyor falan. Hani o doğallığı kaybedeceksiniz aslında. Naturalizmi kaybetmenizle sonuçlanacak. Hiç uzağa gitmemeniz, geri çekilmemeniz birkaç adım bununla sonuçlanacak. Bu dediğim gibi ister size kalmış. Hani isterseniz bildiğinizi de okuyabilirsiniz. İsterseniz John Singer Sargent gibi eski ustalardan da nasihat alabilirsiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Ve daha sonrasında da Sargent diyor ki olayı bir bütün olarak zihninizde tutun. Bu ne demek? Olaydan kasıt yani hani renkleri vesaire, harmoni, renk harmonisi, değerler, tonlar, bunların hepsini kapsıyor bu. İşte çizdiğiniz nesne, natürmort, manzara veya portre. Olayı bir bütün olarak gör, bir kalıp olarak gör. Küçük küçük, yani tek bir göze odaklanma, tek bir kaşa odaklanma hemen. Tek bir burnu iyi yapmaya çalışma hemen. Niye? Çünkü tek bir buruna odaklandığınızda bu sefer ne olacak? Tek bir burun evet çok güzel çizilmiş gözükecek ama diğer yerlerdeki hatalar kendini ele verecek. Niye? Çünkü resimdeki arkadaşlar birlik duygusu kayboldu. Önemli olan şey birlik duygusu, birlik duygusu. Bu ikisi bir araya gelecek. Sizin gözlerinizi geliştirmeniz vesaire ve renk harmonisi, işte değerler, tonal değerler, işte hue shiftingler falan. Bunlar bir araya gelecek. Uzaktan bakacaksınız. Tonlarınızı gerektiğinde yumuşatacaksınız. Impasto yaparsınız veya yapmazsınız. Sizin tekniğinize kalmış ve boom. Ne olmuş olacak?
resminiz birlik duygusu, bütünlük duygusunu sağlamış olacak. Bütünlük duygusunu sağlamayan resimlerde arkadaşlar ne yazık ki çöpe atılmasa da işi bilen insanlar tarafından alay konusu olur. Hani bunu da söylemiş olayım. Bu bir tavsiyedir. Daha sonrasında Velázquez ve Sargent'a baktığımızda aslında ne görüyoruz? Bakın arkadaşlar, şimdi Velázquez ve Sargent'ın aslında biraz öncesine gitmemiz gerekiyor. Kime gideceğiz? Duccio'ya, Giotto'ya ve Masaccio'ya. Bu ressamlar Brunelleschi ya da nasıl okunduğunu tam olarak bilmiyorum. Bazıları Brunelleschi diyor, bazıları Brunelleschi diyor. Brunelleschi diyelim. Brunelleschi Floransalı bir İtalyan mimardı ve iki boyutlu düzlemdeki o perspektifi, yani iki kaçış noktalı perspektifi keşfeden asıl adam kuşkusuz Brunelleschi'ydi. Ve bunu da Brunelleschi resim yapmak için arkadaşlar keşfetmemişti sanıldığının aksine. Aslında bu da bize neyi gösteriyor? Mimari resimden ilk başlarda ve bence normalde de öyle de mimari, bugünkü çöp mimarilerden bahsetmiyorum. Cam, bilmem ne, plastik. Gerçek o taş mimari, şu bu barok mimarisi, gotik mimarisi, şu su bu su, antik Roma mimarisi, antik Yunan mimarisi de dahil, bunlar perspektifle ilgileniyordu. Çünkü perspektif olmadan, integral hesapları olmadan o bina çöker arkadaşlar ve bina güzel gözükmez. Yine bunu St. Paul Katedrali'nde görüyoruz. Bu tabii geç dönem. St. Paul Katedrali. Bu olacak, perspektif olacak, yine birlik duygusu mimaride olacak. Brunelleschi bunu bildiği için çalışmış ve perspektifi keşfetmiş. Yani diyeceksiniz ki perspektifi o mu icat etti? Hayır. Brunelleschi perspektifi icat etmedi. Tam tersine doğada zaten halihazırda var olan o formülü keşfetti kendisi. Yani bu şeye benziyor. Isaac Newton anlatılan hikayenin aksine, yani anlatılan hikayedeki gibi kafasına bir elma düştükten sonra gravity'yi, yani yer çekimini keşfetmemişti. Başka bir takım çalışmalar doğrultusunda yer çekimini keşfetmişti ve yer çekimini Isaac Newton icat etmedi. Zaten halihazırda dünyada, yaşadığımız dünyada yer çekimi vardı zaten. Halihazırda mevcuttu. O onu keşfeden isim. Tıpkı Brunelleschi'de olduğu gibi o da 2 boyutlu perspektifi keşfetti. 3 boyutlu perspektif, 4 kaçış noktalı perspektif, 5 kaçış derken artık balık gözü perspektife kadar gittik. Çok kullanışlıdır veya değildir. Birçok perspektif türleri geliştirildi Brunelleschi'den sonra. Bu Brunelleschi'nin icadını ilk kullanan isimlerden bir tanesi ilk ressam tabii ki de Masaccio oldu. Yine Masaccio, burada bir resmini gösteremeyeceğim size ama eklemedim. Masaccio 3 boyutlu, işte 2 boyutlu perspektiften sonra 3 boyutlu perspektif falan filanla, tabii Brunelleschi onun arkadaşıydı Floransa'da. Masaccio da 27-28 yaşlarında vefat etmiştir bu arada. Erken bir kariyerdir. Uzatılamayan bir kariyerdir. Çok insanlara hayrı dokunmuştur Masaccio'nun. Çünkü Masaccio perspektifi ilk resminde kullanan adamdı. Sanılanın aksine ne Filippo Lippi, ne işte Lorenzo Lotto, ne Da Vinci, ne Raffaello, ne Michelangelo, bunlar ilk kullanan isimler değil. İlk kullanan isim Masaccio'dur ve perspektifi işte resimlerine dahil etti. Brunelleschi'ye bir selam çaktı ve ilerledi. Ondan sonra resimlerini yaptı ve vefat etti. Dediğim gibi 28 ya da 29 yaşlarında. Ondan sonra perspektif vesaire derken bu tabii gelişti. Bu neyi gösteriyor bize? Masaccio'da işte perspektif kullanımı, işte Duccio'daki olaylar resim anlamında, portre anlamında, figür anlamında ve Duccio dışında Giotto'daki renk kullanımı, şunlar bunlar. Bu bize şunu gösteriyor. İnsan gözü aslında gelişmekte. O çağda gelişmekte. Hani yine dediğim gibi, hani diyeceksiniz ya işte zaten 2 tane gözü var adamın. Niye kendi gözünü geliştirsin ki? Gördüğü şeyi resmedemiyor mu diyeceksiniz. Evet arkadaşlar, tam da öyle. Gördüğü şeyi tamamıyla bugün bizim gördüğümüz gibi resmedemiyor. Niye? Gözün bir gelişim süreci var. Çünkü ondan önce hiç kimse denememiş ki bunu. Mesela bize baktığımızda biz Velázquez'i görüyoruz, Sargent'ı görüyoruz, Rubens'i, Van Dyck'ı, Raffaello'yu, Da Vinci'yi, Holbein'i gören adamlarız. Bu adamlarda o bilgi yok. Çünkü öyle bir bilginin olması zaten mümkün değil. Mümkün olmadığı için bunlar ilk adımı atmak zorunda. Ne yapacaklar? Çöp adam mı çizecekler? Hayır. Çöp adamla falan işleri yok. Adamlar kendilerini geliştiriyor. Duccio'dan sonra, Masaccio'dan sonra, efendime söyleyeyim Giotto'dan sonra Raffaello'lar, işte Hans Memling'ler falan filan geliyor. Bunlar biraz daha da geliştiriyor. Ondan sonra başka ressamlar geliyor, barok geliyor, bilmem ne, biraz daha geliştiriliyor ve zamanla tabii insanlar kendi üsluplarını buluyor falan filan derken resim belli bir yerden sonra kaymaya gidiyor. Empresyonizme falan filan gidiyor. Velázquez'e baktığımızda dediğim gibi Velázquez
bizden farklı görmüyordu dünyayı. Yani Velázquez'in nazarında konuşuyor. Giotto da bizimle aynı görüyordu ama gözlerini o seviyede eğitmemişti. Yani Velázquez performansı bekleyemezsiniz Giotto'dan. Çünkü adamın hiçbir elinde kaynak yok, referans yok. Bugün ben resim yaparken elimde fotoğraf makinesi var. İşte gözlerimi eğitiyorum. Diğer ressamlardan bir şey görüyorum. Bunun bilgisi, girdisi var bende bilgisayar gibi. O adamda böyle bir girdi olmadığı için, adam bunu işleyemeyeceği için kendisi sıfırdan bir şey üretiyor. Ve adam Giotto oluyor ve Giotto da öyle hafife alınacak bir isim değil. Özellikle sanat tarihine baktığımızda. Evet, bugün çok seveni olmayabilir ama kendi zamanının en iyi isimlerinden bir tanesi. Ve Velázquez'e baktığımızda dediğim gibi işte burada yumurta pişiren kadın var, bir çocuk var falan filan. Bu mesela teyzemizi biz de o zamana gitsek bu şekilde görecektik. Bu çocuğu da bu şekilde görecektik. Ufak tefek değişiklikler yapmış olabilir ressam. Bu ressamın kendi bakış açısıdır. Onun dışında biz de böyle bir yumurta görüyoruz. Velázquez'den çok da farklı değiliz. Sadece biraz belki turuncu yumurtanın sarısını ısıtırdık. Belki biraz soğuturduk. Bu biraz da ışık etkilerine kalmış, atmosfere kalmış. Bu açıdan Velázquez'in gözlerini eğittiğini, geliştirdiğini biliyoruz. Yine Vulcan Demirhanesi'ndeki Vulcan Ocağı'nın adlı bir tablosunda yine Velázquez'in insan formunu bugünden daha farklı görmediğini yine anlıyoruz. Ve şunu da söylemek istiyorum, hani bugün biz zannediyoruz işte fotoğraf makinesi vesaire icat edildi, cartçurtlar icat edildi. Arkadaşlar, insan gözünü hiçbir zaman bir fotoğraf makinesi, bir megapiksel sizin gözlerinizi geçemez. İsterse 160 megapiksel olsun, ister 120 piksel olsun. Sizin gözlerinizi geçemez. Ha, bizim gözlerimizi geçebilecek canlılar var tabi. Baykuşların gözleri. Onların görme boyutları daha farklı. Ama bu yine onların resim yapacağı anlamına tabii ki de gelmiyor maalesef. Baykuşlar resim çizemez arkadaşlar. Resim yapamazlar. Onun dışında işte yırtıcıların yine gözleri doğada gelişmiştir ama bunlar hayvandır neticede. İşte bunlar baykuşu, kartalı, bunu kartal gözü mesela. Kartalların gözleri yine çok iyidir. Çok uzağa görürler net bir şekilde. Bu avcı oldukları için, avlanan hayvanlar falan filan olduğu için. Bu kalemunun da gözü 360 derece döner. Bizde böyle bir avantaj yok ve gerekmiyor da zaten. Biz bunun için evrimleşmemişiz, bilmem ne olmamışız gibi düşünebilirsiniz. Bizim amaçlarımız bu değil ve herkesin amacı resim yapmak değil bu arada. Bize bir çift göz yeterli. Görüş kalitemiz de iyi. Eğer onu bozmuyorsak, yani işte katarakt falan olmuyorsak, astigmat iyi. İyi gözlerle donatılmışız. Onun dışında fotoğraf makinesi etkiledi mi? Açıkçası arkadaşlar fotoğraf makinesi etkilemedi. Yani şu açıdan biraz etkiledi, evet. Hiç etkilemedi demeyeceğim. Biraz etkiledi ama fotoğraf makinesi öncesinde ve biraz belli sayfalarda göstereceğim size burada. Biraz slide gibi. Fotoğraf makinesinden önce bile zaten insanlar maksimum seviyeyi hedefliyordu. Ama orada bile fotoğraf makinesi olmaya çalışmıyordu. Mesela bunu Buguro'da görürüz, diğer ressamlarda görürüz. Yani fotoğraf makinesinin ufak tefek katkıları vardır ama bizim resim yapma biçimimizi kökten değiştirmemiştir. Tam tersine fotoğraf makinesinin icat edildiği döneme bakarsak, özellikle 19. yüzyılın nazarında konuşuyorum, insanların daha da bir empresyonizme kaydığını, çünkü sanatın sallantıda olduğunu ve zaten hali hazırda öncesinde çok süper resimler gördüklerini ve yenilik getirmeye çalıştıklarını da biliriz. Empresyonizmde özellikle. Yine John Singer Sargent'a baktığımızda aslında o adamlardan bir tanesiydi. John Singer Sargent'ın zamanında fotoğraf makinesi vardı ve kendisi kesinlikle fotoğraf makinelerinden kaynaklarda hiçbir kaynak ve hiçbir böyle kanıtı yoktur arkadaşlar. Yani yoktur zaten, onu anlatanlar söylüyor. Fotoğrafları var adamın resim yaparken. 2 tane anne kızı koymuş mesela. Şu an burada gösteremiyorum. Anne kızı koymuş. Onların resmini yapıyor adam. Elinde tuvali, ağzında sigarası, prosu. Tuvalin başında fırçasıyla resmi yapıyor. Yani kalkıp da ya ben dur sizi projektörle, kamera obskura ile resminizi yapacağım demiyor. Alay konusu olurdu. Özellikle düşünün yani geç bir çağ olsa da. Burada John Singer Sargent'ın bir arkadaşı. Kendisi bu siyah, şu hafif beyaz yakasından peder olduğunu biliyoruz. Bu pederin mesela resmini yapmış. Dağınık bir oda görüyorsunuz. Bunu nasıl yapmış? Görüş. Bakın, görüş boyutu diye bir olay var. Ben bunu eskiden kanalda, yani ufak tefek bir video, çok başarılı bir video olduğunu düşünmüyorum ama başlangıç için bence mantıklı. Hani en iyi videoyu ben yapmasam da. Sight size diye bir şey var arkadaşlar. Görüş boyutu. Sight size. Görüş boyutu ve kanalda böyle bir video var. Sight size arkadaşlar aslında bir teknik değil. Bir teknik değil. Zaten sizle resim yaparken hali hazırda bulunması gereken bir yetenek sight size, görüş boyutu. Niye diyeceksiniz? Görüş boyutunda ayarlıyorsunuz ve ölçü alıyorsunuz. Tamamıyla göz kararıyla. Ya biraz fırçanızla falan da alırsınız, önemli değil. Örnek veriyorum, bir su şişesi var.
Su şişesini koyuyorsunuz, tuvalinizi koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu su şişesini hemen hemen tuvale oturtmalıyım. Cetvelle değil, mezureyle, işte pergelle falan filan değil. Elinizle böyle parmağınızla ölçüp de değil arkadaşlar. Böyle bir saçmalık da yok. Kalkıp bunu göz kararı alıyorsunuz, tamam mı? Bu buradan ne kadar gözükür diye alıyorsunuz. Bunu resminize yerleştiriyorsunuz ve boyamaya başlıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Buna işte görüş boyutu deniyor. Bu okullarda öğretilmiyor maalesef arkadaşlar. Bana inanmıyorsanız Güzel Sanatlar Fakültelerinde okuyan arkadaşlarımızla yorumlarda sorabilirsiniz yani. Varlarsa ki kanalda varlar. Eğer çekinmezlerse, yorum yaparlarsa sizlere söylesinler. Bakalım görüş boyutu, sight size tekniği okullarda öğretiliyor mu? Yoksa öğretilmiyor mu? Bunun yine cevabını onlardan alabilirsiniz. Ve bunun dışında görüş boyutunda arkadaşlar nesneleri görsel olarak yerleştiriyorsunuz. Mesela buradaki gibi. Tabi bu fotoğraf biraz basık oldu. Ben bunu sığdırmaya çalıştım. O yüzden. Burada mesela John Singer Sargent'ın Bardi ailesi miydi? Falan filan ailesi zengin varlıklı bir ailenin evine gitmiş. Burada 3 tane kız görüyorsunuz. Bir videoda videonun konusundan bağımsız olarak bir sistemde bulunmak istiyorum. Bir videoda Türk bir arkadaşımız, ismi lazım değil, bu 3 kıza işte yok karanlık tipler bunlar korkunç tipler, bu küçük kız elinde oyuncağıyla oynuyor, bu vasıfsız bir tip falan filan demiş bir videomuzda, yanlış hatırlamıyorsam. İnsanlar altına yorumlara girmiş, demiş ki bu kızlar büyüdükçe hizmetçi olmaya hazırlanmış demiş. Arkadaşlar çok yanlış ve ayıp şeyler. Niye? Yani kendinizi bir onların yerine koyun. Dediğim gibi bu kızlar hizmetçi siz zannediyorsunuz. O günün giyim tarzı böyle. Bu kız hizmetçi değil. Bu kız sizden benden zengin de şu an yaşamıyor. Bu kız sizden benden zengin. Bu da aynı şekilde. Bu küçük kız da öyle. Bunlar şey değil. Fakir insanlar değil. Ha, fakir olsalar ne olacaktı? Sorun mu olacaktı? O ayrı bir konu. Ama bunlar kesinlikle hizmetçi falan filan değil. Ve bu kıyafetler hizmetçi kıyafeti değil. Daha sonrasında 20. yüzyılın, 21. yüzyılın insanları bu kıyafeti hizmetçi kıyafeti yaptıysa o bunların sorunu değildir. Onu da bileceğiz ilk başta. Yani böyle bir şey var mı? Velázquez bir şey giyiyor. Velázquez'in eski yüzyılda giydiği kıyafet daha sonrasında garson kıyafeti oluyor, atıyorum. Üniforma oluyor. Biz o zaman Velázquez'le de dalga geçelim. Aa bak, Velázquez işte bir şeydi. Garsondu. Ayıp arkadaşlar. Böyle şeyler ayıp ve bu o kişinin cahil olduğunu gösteriyor. Hem videoyu yapanın hem o videonun altına yorum yapanın. Siz bunlardan olmayın. Siz bilgilerinizle insanlara doğru yol gösterin, ışık olun, onları aydınlatın. Aydınlanmak istemiyorlarsa da bilgilerinizle kibirli olmadan onları yerden yere vurun. Deyin ki ya sen bunu bilmiyorsun. Bu tabloda hiç de alakası yok. Bu kızlar hizmetçi değil. Bu tablonun sen tarihini okudun mu falan filan deyin. Onların çenesini sonsuza dek kapatmış olursunuz. Eğer o kadar da ruh hastası değillerse. Ve daha sonrasında işte Sargent bu 4 tane kızı, 4 hanımefendiyi yerleştirmiş kompozisyonda. İşte bu kıza burada dur demiş. Bu kıza burada dur demiş. Ve bu vazoyu, evet biz de görseydik bu vazoyu Sargent gibi görecektik. Ama Sargent bizim gördüğümüz şeklin dışında bu vazoyu tabii ki de bizimle aynı görüyor. Sizin benim gördüğüm gibi aynı şekilde görüyor. Fakat bir değişiklik var. O değişiklik de nedir? Yorum. Adam yorum da getiriyor vazoya. Yani birebir detaylarını yapmaya çalışmıyor. Hepsi bir fırça darbesi falan filan. Çünkü bütünlük duygusu, az önce bahsettiğim gibi. Bütünlük duygusu her şeydir. Her şey tek başına iyi olursa bütüne baktığımızda dandik olur, bomboş olur. Buna dikkat etmeniz gerekiyor ve Velázquez olsun, Sargent olsun bunlara dikkat eden isimlerden bir tanesiydi. Ve geldik bir başka ressamlarımıza, Antonio Ciceri ve Rubens. Farklı tarihlerden böyle ressamlar seçmeye çalıştım ki hani demeyin sonra hep aynı tarihten seçtin diye. Bu 19. yüzyıl ressamı Ciceri. Yine dediğim gibi Ciceri'nin bakın bakış açısı, bu resimdeki yapış bakış açısı, burada Rubens'in Masumların Katliamı adlı bir tablosu, bebekler öldürülüyor. Buradaki bakış açısı neler değişti? Neler değişti? Bir kere arkadaşlar görüş gücü değişti. Görüş gücü değişti. Üslup değişti. Yine yani çok kromatik bir saf bir maviyle gökyüzünü boyadığını görüyoruz. Ultramarin, özellikle ultramarinle gökyüzünü yumuşak şekilde boyadığını görüyoruz Antonio Ciceri'nin. Fakat Rubens'te ise bakın daha su yeşiline kayan koyu bir gökyüzü var. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni tamamıyla üslup, bakış açısı. Hani insanlar zannediyor ki ya barok resimleri çok karanlık. Abi bu adamlar hep karanlık yerlerde mi yaşadı? Alakası yok. Onlar da bizim gibi yerlerde yaşadı. Tabii ki de bir farklılıkla yani ampul adamlarda olmadığı için işte hani mum ışığında bile resimler yapıldığını gördük. Biz ne yapıyoruz? İstersek ve kötü değil, savunuyorum bunu.
ampul ışığında da aşırı böyle floresan gibi falan filan değilse yine resim yapmanızı tavsiye edebilirim bu yüzyılda. Niye diyeceksiniz? Çünkü ampul ışığında resim yaptığınızda siz kendi renklerinizi biraz da ekleyeceksiniz. Kendi yorumlarınızı katacaksınız. O sarılarınıza, mavilerinize, kırmızılarınıza hangi rengi kullanıyorsanız ve onun kromalarını biraz ayarlayacaksınız. Yer yer düşüreceksiniz. Yer yer yükselteceksiniz. Nötralize edeceksiniz renkleri. Ve siz de böyle cırtlak çok saçma sapan yerlere gitmeyeceksiniz. Eğer kurallara uyarsanız, dinlersiniz. Onun dışında yine burada bir arkadaşının resmini yapmış Antonio Ciceri. Bakın bu adam mesela. Bu köpek. Rubens de mesela gerçekçi. Rubens'in bu otoportresi de gerçekçi. Gerçekçilikten uzak değil. Bu da gerçekçi. İkisinin arasındaki fark ne? Biz tam olarak buradan anlayamıyoruz falan filan ama üslup farkı var. Birbirine siz yakın zannediyorsunuz. Bu İtalyan okuludur. Bu İtalyan okuludur. Bu Flaman okuludur. Gibi gibi. Yani işte sakallardaki geçişler mesela burada tamamıyla tek düze demeyeceğim de normal bir şekilde yapılan bir sakal var. Yine çok güzel yapılmış. Burada ise daha farklı tonal değişimler falan filan görüyoruz bu Rubens'in sakallarında, bıyıklarında olduğu gibi falan filan. Yani aslına baktığımızda öyle yani dünyanın böyle aşırı değiştiğini söyleyenler var. İşte şöyle olduğunu söyleyen var falan filan. Arkadaşlar siz bunları çok kulak asmayın. Ya tabii ki de dünya değişti ama özellikle bizim gözlerimiz değişti. Yorumlayış biçimimiz değişti. Fotoğrafta biraz buna tabii ki de tuz biber oldu. Tamamıyla da inkar etmeyeyim her ne kadar sevmesem de. Fotoğrafta tuz biber oldu. Ya bu arada ben fotoğraf sevmesem de deliyim. Biraz ironiktir, biraz tezattır. Ben de zaten fotoğraftan çalışıyorum. Fotoğraflardan çalışıyorum. Bu demek değil ki ya fotoğraf makinesinin icadı çok kötü falan filan. Hayır, iyi bir şey de yani resimde fotoğrafik olmaya çalışmak, hiperrealist olmak arkadaşlar saçma. Zaten çünkü sizin bir fotoğrafınız var. Sizin bir yorumunuz yok ama. Sizin bir yorumunuzun olmasını istiyorsanız o zaman işte artık yeteneğinizi, sanatsal dehanızı varsa konuşturmanız gerekiyor. Öte yandan fotoğraf gibi resim yapıyorsunuz. Bir değeri yok. Çünkü zaten halihazırda o dünya dışarıda var. Sizin o doğaya bir farklılık getirmeniz lazım. Frank Weston Benson, Amerikalı Boston okulu ressamlarından bir tanesi, empresyonisti. Onun bir sözüyle mesela devam etmek istiyorum videoya. Frank Weston Benson diyor ki dünyada diyor, doğada özellikle manzaralarda zaten diyor doğada diyor yeterince diyor güzellik vesaire var. Sen diyor onun aynısını yapmaya, birebir taklit etmeye çalışma diyor. Onu kopyalamaya çalışma. Sen ona diyor farklılık getir. Kendi yorumunu konuştur. Tek tek dalları kopyalayamazsın. Tek tek ağacın gövdesini böyle sapık gibi kopyalayamazsın. Veya diyelim ki kopyaladın. Bu senin iyi olduğunu anlamına gelmeyecek. Senin ucuz bir replika olduğunu anlamına gelecek gibi gibi. Hani isterseniz katılırsınız, isterseniz katılmazsınız. Onun dışında arkadaşlar hazır burada bir duraksadık. Burada da bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Tam olarak reklam değil ama eğer kendi portrelerinizi tabii ya 5-10 tane de değil yani bir taneyle başlayalım da kendi portrenizi yaptırmak istiyorsanız sevgili sanatseverler veya ressam arkadaşlar falan filan, bu kanalda takip edenler, uzun zamandır bizi veya yeni takip etmiş olanlar, kendi portrenizi yaptırmak istiyorsunuz ama işte örnek veriyorum paranız mı yok veya işte durumunuz buna müsait mi değil, bütçenizde falan filan diye düşünüyorsanız hiç dert değil. Hani bugünden itibaren eğer bana Gmail üzerinden mail adresim işte isaergun99@gmail.com adresinden bana ulaşırsanız derseniz ki işte hani ben portremi yaptırmak istiyorum, kara kalem portremi özellikle yaptırmak istiyorsanız arkadaşlar bana ulaşın. Resminizi gönderin ama resminiz lütfen böyle hani çok abuk sabuk, yok dil çıkarıyorum, yok el hareketidir bilmem ne, parmak, hani bu yanlış şeyler yapmazsınız ama hani ben yine uyarımı geçeyim öyle, çünkü deniyor insanlar var böyle sanat kanalına sızanlar özellikle. Eğer bunu değerlendirmek istiyorsanız, diyorsanız ki yani ben de bir portremin yapılmasını istiyorum, merak ediyorum, yani benim sizin portrenizi nasıl yapacağımı merak ediyorsanız, çünkü bir videosunu falan filan da yaparım. Hani ben bunun önceden çizerim, fotoğrafını gösteririm falan filan değil YouTube'da. YouTube'a da bir videosunu çekerim. Eğer bunu istiyorsanız bana çekinmeden en azından yani 1-2 adet, yani tek çünkü fotoğraf göndermeyin, o tek fotoğrafta farklılık olabilir. En azından 1-2 farklı poz veya 3 farklı poz, yani bir tanesi şöyle dönük, bir tanesi şöyle dönük falan filan gibi, veya bir tanesi direkt böyle bakıyor, bir tanesi sola bakıyor hafif, bir tanesi sağa bakıyor, 3 çeyrek pozisyonu falan filan. Bunları gönderirseniz sizin portrenizi yaparım.
Yaparım. Hem bu benim için çalışma olur. Yani kendi sınırlarımı aşmaya çalışırım falan filan. Kendimi geliştiririm. Sizler için zevkli olur izlemesi vesaire. Yani kendi portrenizi, çünkü hani bugün hiçbir kanal sizin portrenizi mesela yapmaz kara kalem. Hani çok tanıdığınız değilse falan. Ben dediğim gibi hani ben sizin portrenizi yaparım. Kadınlığıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle. İstiyorsanız hani gönderin. Bebeğinizin portresi varsa da onu da gönderebilirsiniz. Yani hani bebeğinizin portresi diyorum. Bebeğinizin hani fotoğrafı falan filan, bunu da çizebilirim. Hani size kalmış. Yani bunu yani yapmak isterim, dediğim gibi hani bu fırsatı bence değerlendirin. Çekinmeden, dediğim gibi Gmail adresimi zaten verdim az önce. Geride bakabilirsiniz, isaergun99@gmail.com ve zaten hakkımda kısmında da yazıyor orada, bağlantılarda. Bana çekinmeden gönderin ve ben de dediğim gibi hani bu bir sözdür, ben de sözümün eriyimdir. Ama hızlıca ama yavaşça sizin portrenizi yaparım kara kalem, bir problem değil, veya yer yer kömür kalem. Bu fırsatı değerlendirebilirsiniz eğer gerçekten portrenizin olmasını istiyorsanız. Dedikten sonra devam ediyoruz. Chisere ve Rubens böyleydi. Evet, Rubens'ten Chisere'ye kadar birçok şey değişti. Özellikle form. Chisere'nin formları daha normal insan formları iken Van Dyck diyorum, Rubens'in formlarında böyle bir hani oynamalar falan, ışık böyle bakın böyle kıtır 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 geliyor, böyle hani lastik gibi, insanların kolları falan çok kıvrımlı falan, kaslı. Bunun nedeni arkadaşlar Van Dyck'ın heykellerden çalışması ve bilakis kendisi Michelangelo'dan formu öğrenmesiydi. Bu yüzden Rubens'in çok aslında renkten de öte başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü insan formunu özellikle çalışırken bu adam bildiğimiz açık açık Michelangelo'dan etkilenmiştir ve bu etkilenmesini saklamamıştır, gizlememiştir. Tam tersine gurur duymuştur. Aynı şekilde Tintoretto'nun da bir önceki videolarımda bahsetmiştim. Bundan önceki videomda özellikle. Tintoretto'nun da Michelangelo'dan formu etkilendiğini ama renklendirme konusunda Titian'dan esinlendiğini biliyorduk gibi. Bu yani form o açıdan değişiyor arkadaşlar. Bu bir üsluptur. Ve Rubens'in üslubu kendi icat ettiği bir üslup değil. Tam tersine intihal sonucu elde ettiği, Michelangelo'dan intihal yapması sonucu elde ettiği bir avantajdı. Chiseri ise öyle yollara girmedi. Tamamen akademik bir biçimde. Böyle daha görüyorsunuz karakterler normal falan filan, eller, işte kadınlar, şu biraz daha böyle hem neo-İtalyan, neoklasik tarzda. Antonio Chiseri zaten bilmeyenleriniz için neoklasik bir ressamdı. İsviçreli ama İtalya'da hayatını geçirmiş. Böyle bir adamdı kendisi. Ve geldik Vermeer, Fermiye ve Tarbell. Edmund C. Tarbell. Yine ne görüyoruz? Mesela Fermiye'den Tarbell'e çok şey değişti mi? Evet, değişti. Dediğim gibi üsluplar değişti. Görüşler değişti. Şimdi geldik Zurna'nın aslında zırt dediği yere. Zurna'nın zırt dediği yere geldik. Niye? Çünkü birçoğunuz zannediyorsunuz ki Fermiye kamera obscura sapığıydı ve resimlerini, işte örnek veriyorum, bu gökbilimci. Gördüğümüz arkadaş gökbilimcidir. Modeldir en azından yani. Hani modeli belki gerçekte gökbilimci olmayabilir ama biz burada onu gökbilimci olarak hayal ediyoruz. Öyle görüyoruz. Bu gökbilimci arkadaş mesela, siz zannediyorsunuz ki Rubens diyorum, Fermi bu odadaki bütün böyle nesneleri falan filan, bu küreyi, kitapları, işte pergeli, bu adamın yüzünü, bu pencereleri şeyle yapmıştır. Kamera obscura yardımıyla aldanmayın arkadaşlar. Fermi'ye kamera obscura kullandı, evet, kullanmadığını inkar etmiyoruz. Fakat hangi amaçla kullandığını bana bir sorun çekinmeden. Hangi amaçla kullandı? Fermi'ye optik deneyler yapmayı seven bir ressamdı ve bu resmin blurluğunu, o merceğin o kenarlarının bir şeye odaklanıp diğer tarafları bulandırmasını çok takdir eden bir isimdi. En azından denemek istiyordu. Ve böylelikle bu adam şunu keşfetti resimlerinde. Dedi ki ben ana hatları vesaire, işte yüzün bu kısımlarını, saçları falan filan normal resmedeyim. Bazı yerleri de zaten normal katı nesneler. Çünkü bunlar çok bulanmaz. Bulanık olmamalı. Yumuşatılmamalı. İşte ahşaplar, bilmem neler, cam pervazı, şu bu. Bunları sert çizeyim. Ama böyle gölgelere, ışıklara geldiğimde işte buralara falan filan bunları yumuşatayım dediği için kamera obscura kullandı. Bu da bilinen bir doğrudur. Bilinmesi gereken bir doğrudur en azından. Dediğim gibi bilinen bir yanlışsa Fermi'nin oturup komple bir resmin taslağını, yani alt eskizini komple kamera obscura yardımıyla yaptığı yönündedir. Bu yanlış arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Fermiye tamamıyla gözlerini eğitmiş, kendini geliştirmiş bir ressamdı ve ayrıca sanat simsarıydı. Tablolar falan filan satın almayı seven bir adamdı ve Fermiye
bahsettiğim gibi resimlerindeki o bulanıklık efektini görebilmek için, yani gözlerin de ötesine gidebilmek için kamera obscura ile optik deneyleri sonucunda bulanıklığı arttırabileceğini fark etti ve bunun için kamera obscura'nın başına geçip tek gözünü kısıp oraya bakıyordu, nasıl yapabilirim bu resmi falan filan, yani bulanıklık efektini. Yoksa tabii ki de kendi gözünü kullandığı, yani bu çizdiği çizimler kendi çizimidir. Normalde bir insan belki bu şekilde tamamıyla gözükmeyebilirdi. Yani Fermi'ye kusursuz şekilde insan oranlarında başarılı her zaman diyemiyoruz. Ama kamera obscura'yı bulanıklık efektini elde etmek istediği için kullandığını da biliyoruz. Bunda bir hata yok. Ve Tarbell'e geldiğimizde ise Edmund C. Tarbell, bilmeyenleriniz için Amerikalı empresyonist ve yarı realist ressamdı. Edmund C. Tarbell Boston ekolünü sürdüren bir ressamdı. Yine Edmund C. Tarbell'de Fermi'ye havalarını görüyoruz. Çünkü niye? Çünkü kendisi Fermi'ye çalışmıştı, o yüzden. Buradaki baktığımız kadın yine bir zamanlar Fermi'nin kompozisyonunu benziyor ve burada Edmund C. Tarbell'den bir intihal görüyoruz. Geriye dönük, yani intihal zaten öyle olur. Geriye dönük bir intihal görüyoruz ve bu intihal sonucunda Fermi'den etkilenmesinin sonucunda böyle bir tablo ortaya çıkartmış. Bence çok başarılı, çok güzel, çok elegant tarzda. Yine bu hanımefendinin resmi başına şapka takarken fevkaladenin fevkinde ve bu resmin nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız maalesef arkadaşlar videosu yok Edmund C. Tarbell'in, ama bu resmi yaparken fotoğrafı var modeliyle. Ve burada da bakıyoruz ki aslında Edmund C. Tarbell modelinin birebir aynısını yapmıyor. Yine dediğim gibi bazı şeyleri ufak tefek değiştiriyor. Bazı biraz yorumlar, biraz hafif sapmalar falan filan var. Ama işin güzelliği de orada zaten. Tamamıyla fotoğrafın aynısını yapmamasından kaynaklı olarak Edmund C. Tarbell bence başarılı bir ressam. Ve resimlerine bakmanızı tavsiye ederim. Edmund C. Tarbell realizmde, özellikle empresyonizm ve ama daha çok realizmde çok başarılı bir sanatçıydı. Fermi'ye ise kelimeler anlatmaya yetmez. Zaten biliyorsunuz. Fermi'ye de çok başarılı, üst seviye. Ve Fermi'ye dediğim gibi Fermi'ye o çağda gözünü eğitmeye çalışıyordu. Çağdaşları nasıl yapıyorsa gözüne eğitiyordu. Çünkü o günlerde kamera obscura falan filan dediğim gibi, yani arkadaşlar kamera obscura o gün megapiksel olan bir kamera obscura değil. Yani 100 megapiksel, 120 megapiksel falan filan olmadığı için zamanının görüş boyutunu vesaire kullanıyordu. Hem kendi gözü dışında da Fermi'ye ve kamera obscura'ya bakıp bulanıklık efektini nasıl elde edebileceğini düşünüyordu. Ve Tarbell de bildiğim kadarıyla hiçbir şekilde fotoğraflardan resim yapmamıştır. Daha sonrasında geldik Holbein ve Ingres. Birbirine tıpatıp benzeyen iki ressam. Nedeni ise Ingres'in Holbein'i çok takdir etmesi ve onu çalışması. Şimdi Holbein ve Ingres arasında büyük bir zaman dilimi var. Ingres 1780 doğumlu. Holbein ise yanlış hatırlamıyorsam Holbein ise 1470'lerde bir yerde veya daha öncesi miydi? Şu anda tam hatırlamıyorum da, yani ölüm tarihinin 1548 falan filan olduğunu biliyorum. Holbein, ama doğum tarihini şu an tam hatırlayamadım açıkçası, kusura bakmayın. Ve Holbein'de şunu görüyoruz. Holbein bir Tudor ressamıydı, saray ressamıydı. Özellikle 8. Henry'nin saray ressamı olarak görev yaptı ve modelleri arasında burada gördüğünüz Sir Thomas More görüyorsunuz. Kafası kesilerek idam edilmişti. 8. Henry'nin yasa dışı evliliğini onaylamadığı için. Arkadaşlar arasında Holbein'in şeyi görüyorsunuz, efendime söyleyeyim. Erasmus, Deliliğe Övgü kitabıyla, eseriyle tanıyoruz kendisini. Deliliğe Övgü. Erasmus'u biliyoruz. Erasmus dışında ve Thomas More dışında kendisini işte 8. Henry'nin ressamı olarak biliyoruz. Modeller arasında 8. Henry var. Diğer elçiler var. Tudor'un içindeki hanımlar var. Hanımefendiler, nedimeler var. Anna Boleyn var. Boleyn kızı falan filan. Bir sürü böyle adamlar, hep kraliyet, özellikle kraliyet şahıslarını tanımış bir adamdı ve Holbein fotoğrafik olaydan çok uzak değildi ve çok yakındı tam tersine. Bu adam fotoğrafik olaya çok yakındı. Ama hala tamamıyla fotoğraf gibi değil. Niye? Çünkü yine adamın kendi yorumları var, renk analizleri var falan filan, ama yine dediğim gibi fotoğraftan çok uzak değil. Fotoğrafa o kadar çok yakın ki bakın buradaki gerçekçilikte falan anlıyorsunuz. Eller muazzam çizilmiş, yüzük. İşte yüz, yine dediğim gibi birçok defa üzerinde çalışılmış, çarşaf falan filan. Tamamıyla, ama yine dediğim gibi fotoğrafın aynısı değil. Ve bildiğimiz kadarıyla zaten kaynaklarda hiçbir şekilde Holbein'in kamera obscura falan kullandığı yazmıyor. Holbein gözlerini çok dehşet şekilde eğitmiş bir ressamdı. Bunu da Alman disiplinine borçluydu. Çünkü Holbein ve babası Holbein, ikisi de Holbein bu arada.
Genç Holbein, bu bizim tartıştığımız Holbein arkadaşlar. Babasından öğrenmişti ve Alman disiplini kılı kırk yarardı. Ve kendisi babasının daha da çok üstüne çıkarak muhteşem Hans Holbein'e dönüştü. İngiliz ise onun yolundan gitti bir farklılıkla. Holbein Almanya'dan İngiltere'ye göçen bir ressamdı. İngiliz ise tamamen Fransa'da kalan ama yer yer hafif Roma'ya gidip seyahatler yapmış bir adamdı. İngiliz ise Fransızların neoklasizmini yüceltmeye çalışıyordu ve dayak da yiyordu. Niye dayak yiyordu? Çünkü başta hocası Jacques-Louis David olmak üzere birçok ressam İngiliz'in ta anasına kadar küfür etmiştir arkadaşlar. Şakasına söylemiyorum. Anasına, avradına, her şeyine küfür etmişler adamın. Aslında bu onu değerli yapıyor, küfür yemesi. Niye diyeceksiniz küfür yemesi değerli yapıyor? Çünkü eleştirilmeyen bir sanatçı olsaydı insanlar diyecekti ki İngiliz kıvılcım yaratmıyor ki. Sıradan bir tip falan filan diyeceklerdi. Adam alevleri harlıyor. İyi resimler yapıyor. İyi resimler yapıyor. Bunun karşılığında nefret görüyor, küfür görüyor, egoizm görüyor, narsizm görüyor. Ve İngiliz'in gücü buradan geliyor. İngiliz de kılı kırk yaran bir tipti. Detayları öyle es geçmeler falan filan. Hani buraya da bir fırça darbesi çekeyim, kaçayım. Cık, kesinlikle bu adamın kitabında öyle bir şey yok. Bu adamın kitabında o resme başladığınızda yapacağım. Bir yılda sürse bir portre, bak bir portre diyorum. Bir portre bir yılda sürse yapacağım diyor. Ve bu şekilde böyle harika efektler elde ediyor. İşte arka planda yine yer yer romantik havalar filan filan var. Yani kendisi neoklasizm üslubu içerisinde kalmış olsa da yine yer yer romantik hareketler yapıyor ama ağırlığıyla kendisi neoklasik ve hafif hafif oryantalist taraflara gidiyor. Ve çok muazzam bir renk anlayışı, değer anlayışı, gölgelendirme anlayışı ve boyut anlayışı var bu adamın. Ve kendini geliştirmiş bir ressamdı. İngiliz gözüyle de iyi odaklıyordu gördüğü nesnesini falan filan. Ve Holbein fotoğraf makinesi olmadığı zamanlarda bile fotoğrafik seviyeye ulaşabilmişti. Foto gerçekçi, hiper demeyelim de foto gerçekçi tarafa ulaşabilmişti Holbein. Bunu neye borçluydu? Bunu gözlerini eğitmesine borçluydu. Aynı şekilde İngiliz. İngiliz'in zamanında fotoğraf makinesi vardı ama kesinlikle İngiliz'in fotoğraflardan çalışmadığını, fotoğrafları taklit etmediğini, takdir de etmediğini ve insan gözüne güvenmenin her şey olduğunu bizlere söylüyor. Çünkü tek dayanağımız bu resim yaparken. Gözlerinize güvenmelisiniz. Gözlerinize güvenmiyorsanız o zaman arkadaşlar hapı yuttunuz demektir. Bunlar da böyle isimlerdi. Ve dediğim gibi yani Holbein İngiliz zamanından çok çok öncesinde bile foto gerçekçiliği yakalayabilen, realizmi yakalayabilen bir adamdı. Bu da aklımıza neyi getiriyor o zaman? Bu sorunun cevabını bu videoda vermiş olayım. Fotoğraf makinesinin icadı aslında resim yapış şeklimizi o kadar da çok etkilemedi. Çünkü fotoğraf makinelerinden önce bile muazzam resimler gördük. İşte bütün cevap burada. Onun dışında geldik Anders Zorn ve Frans Hals. Frans Hals da kendisi bilmeyenleriniz için barok dönemi ressamıydı ve yine Rembrandt'ın falan filan çağdaşıdır. Rubens'in çağdaşıdır. Rubens'ten küçüktür yanlış hatırlamıyorsam ve Frans Hals Velázquez'in de çağdaşı bu arada barok dediğim gibi. Frans Hals kendine has tiyatro oyunlarını resmeden, tiyatro oyunlarını resmeden derken ya tiyatro oyunları oynayacak modelleri, karakterleri resmeden, işte müzisyenleri resmeden, müziği seven, müzik aşığı bir sanatçıydı Frans Hals bilmeyeniniz için ve çok etkisi büyüktür sanata. Birçok insan onu takdir etmiştir. Velázquez, Sargent, Van Gogh bilmem ne böyle üçü de farklı seviyede olan ressamlar, farklı üslupta olan ressamlar bu adamı takdir ediyorsa anlayın ki Frans Hals ne kadar büyük ve ne kadar birçok çağdaki ressamı etkileyebilmiş. Frans Hals böyle bir isim. Öte yandan Anders Zorn ise İsveç'in soğuğundan çıkıp gelmiş empresyonist bir adam ve o da manyak seviyede çok iyi. Anders Zorn'daki manyaklıksa fırçalarını kontrol edişi, böyle her şeyi çok detaylı vermemesi, detaylarının bazen kimi zaman gücünün fırça darbelerinde yatmasından kaynaklı aslında Anders Zorn'da. Fırça işçiliği bence çok süper. Yumuşatmaları çok süper. Bazı resimleri evet kötü. Her ressamın her resmi iyi olacak diye bir şey yok da. Empresyonizmi çok iyi anlamış ve realizmle harmanlamış bir Zorn görüyorsunuz. Zorn da böyle bir seviyede bir adam ve Frans Hals'dan Zorn'a da çok değişti. Zorn'un zamanında fotoğraf makinesi vardı ama bildiğimiz kadarıyla hiç yapmadı diyemeyeceğim şimdi Zorn'da ise. Zorn fotoğraftan resim yapmış. Özellikle sulu boyacılık zamanlarında kariyerine çünkü sulu boyacı olarak başlamış ve daha sonrasında yağlı boyayla tanışmış bir isimdi. Anders Zorn.
Anders Zorn da yanlış hatırlamıyorsam 1862 doğumlu. Yani Sargent'tan küçük olduğunu biliyorum. Ya 1859 ya 1858 veya 1860. Anders Zorn ise realizmi, empresyonizmi harmanlamaya çalışıyordu ve empresyonizmin ve yer yer realizmin o çağlarda sattığını bildiği için bu yani biraz tüccar mantığıyla yaklaşmış olaya. Fransız'da ise Fransız barok değerlerini geliştirmiş, güzel resimler yapmış. En çok da toplu otoportreleriyle tanınır Fransız. Ve bu da bize gösteriyor ki toplu otoportreleri yaparken herkesi bir araya toplayıp bir günde eskizini yapmıyor. Tam tersine herkesi tek tek kompozisyonla yerleştiriyor. Tek tek onların eskizlerini yapıyor. Ve daha sonrasında boyama aşamasına geçiriyor. Efendime söyleyeyim, imprimatura yapacaksa imprimatura bir alt boyama yapıyor. Sonra ten renkleridir, kıyafetlerdir yapıyor. 4-5 katta resmini bitiriyordu. Belki 4-5 kat bile sürmüyordu. Bu açıdan da Fransız yine empresyonizmi barok tarihinde etkileyen önemli isimlerden bir tanesidir. Niye diyeceksiniz? Bu arada Zorn da Fransız'ı seviyor. Onu da söyleyeyim de size. Zorn da yine Fransız'ı seven bir isim. Ve Zorn'la Fransız benziyor zaten. Fransız da müziği çok seviyor. Zorn da çok seviyor falan. Ama ayrı yerlerde yaşıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Birisi İskandinav, birisi Hollandalı, Flaman. Daha sonrasında üsluplar, renk kullanımları ve yeni icat edilen renkler de tabii biraz resim anlayışımızı değiştiriyor. Örnek veriyorum, işte çiğ yeşiller falan filan, böyle garip işte zümrüt yeşillerinden sonra Viridian Hue gibi renklerin ortaya çıkması. Çok aşırı etkilemese de titanyum beyazı gibi soğuk bir beyazın daha sonra ortaya çıkması yine sanat tarihini etkilemiştir. Onun hakkında da bir video yapacağım. Bu renk konusunda, özellikle beyaz konusunda arkadaşlar. Çünkü bu videoyu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bu bize bugün satılan beyazlar hepsi kötü demeyeceğim ama birçoğu arkadaşlar renk analizi yapılmış. Birçoğu çatlıyor bir yıl geçmeden çatlıyor ve dökülüyor, hatta sararıyor. Aralarında sadece bir beyaz var. Onu da o videoya kalsın. Biraz sır olsun sizler için. Bekleyişte olun yani istiyorsanız. Bir beyaz var ki o beyazı istediğiniz resimde, işte manzaradır, vazo, natürmorttur, peyzajdır, portredir, figürdür. Bunları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü ne çatlıyor ne sararıyor. Onlardan da bahsedeceğim o videomuza geldiğimizde. Öte yandan burada da John Constable, İngiliz romantizm akımından etkilenen John Constable'ı görüyorsunuz. İngiliz okulundaydı ve kendisi R.A. Türkçesiyle Royal Academy, yani Kraliyet Akademi üyesiydi. Profesör olamamıştı ama Kraliyet Akademisi'nde olmak bile bence önemli bir şeydir. Sizin iyi akademik bir sanatçı olduğunuzu gösteriyordur. Her ne kadar Constable'a da İngiliz gibi çok küfür edilmiş olsa da anasını avradına, ona daha sonra değineceğim. Öyle bir sanatçıydı. Bunker'sa kendisi adamın soyadı bir dakika neydi? Dennis Miller Bunker. Dennis Miller Bunker ise 29 yaşında vefat etmiş John Singer Sargent'ın arkadaşı bu arada. Kendisi hem manzara hem de portre resimleri yapan bir ressamdı. Yağlı boya ressamıydı. Ve yer yer empresyonizmle realizmi, o da harmanlamayı çok severdi. Böyle bir ressamdı ve erken 29 yaşında ölmesi birçok ressamı aslında üzdü. Ondan çok şey öğrenmişlerdi. Constable'a gelecek olursak ilk başlarda. Constable arkadaşlar bu sağda gördüğünüz portreler gibi ilk başta portreler yapıyormuş. Bunu niye yapıyormuş? Constable bir portre ressamı değil. Constable kış aylarında geçimini, yani kış resimleri yapmayı sevmediği için o soğukta, İngiltere soğuğunda falan filan, geçimini daha çok portrelerden sağlayan, bak çok tuhaf, portrelerden sağlayan ama portre yapmayı her zaman çok sevmeyen, ihtiyacı olduğu için, çoluğunun çocuğunun rızkını kazanabileceği için, kazanmak zorunda olduğu için portre resimlerine başvurmuş. Ama özünde en çok John Constable'ı biz manzara resimleriyle biliyoruz. Hatta kendisi Turner'dan bile daha güçlü bir ressam. Şakasını söylemiyorum. Joseph William Mayor Turner'dan, Joseph William Mayor Turner'dan daha güçlü bir ressam. Niye? Daha güçlü bir romantik ressam. Çünkü Turner'a baktığımızda Turner tarafında bazı şeylerin çok bulandırıldığını, sifumato efektleri falan filan döndüğünü, bazı şeylerin yer yer yapay gözüktüğünü bazen diyorum, görebiliriz. Constable'da ise adam romantik ama empresyonizme gidiyor. Bak romantik diyorum. Romantizmin içerisinde empresyonizme gittiği için küfür yemiş bu adam. Küfür yemiş ve Constable aslında empresyonizmi de tamamen icat etmeye çalışmıyordu. Constable'ın derdi şuydu: empresyonizmi ön taslak için kullanırdı.
romantizmle biraz empresyonizm üsluplarını geliştirirdi yani. Harmanlardı, birbirine harmanlardı, iç içe geçirirdi ve güzel manzaralar elde ederdi. Tıpkı burada olduğu gibi ve diğer örneklerde olduğu gibi. Constable'da harika böyle, bakın görüyorsunuz burada fırçasını böyle sürttürüp koymuş bir impasto falan filan. Yani bu adamda her şeyi görüyorsunuz. Impasto, scumbling, ıslak üzerine ıslak biraz, kuru üstüne işte fat over lean kuralı, işte yani gövde üzerine, kalın bir gövde üzerine ince katmanları falan filan. Bu adamda böyle süper şeyler var. Bütün teknikleri neredeyse biliyor ve küfür edilmiş anasını avradına. Niye? Çünkü saptırdığı düşünülmüş. İngiliz manzara okulunu saptırdığını düşündükleri için Constable'a küfür etmişler. Constable da oralı olmamış. Demiş ki siz istediğiniz kadar küfür edin. Ben kendi yeteneğimin farkındayım. Kendi doğayı anlayış biçimimi biçimimin farkındayım. Umursamıyorum demiş ve bence en iyisini yapmış ve Constable olmuş. Öte yandan Bunker'da Dennis Miller Bunker'da da bakın mesela ne değişmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz Constable'ın bu manzarası. Yani o gün dünya yine böyle. Yine böyle dediğim yani apartmanları falan filan yok. Bugünkü gibi çirkin apartmanlar yok ama güzel böyle natural doğa var. Burada da var. Bu 19. yüzyıl yine güzel doğa var. Ama anlayış biraz değişti. Ne değişti? Örnek veriyorum. Bunker'da gördüğümüz gibi Dennis Miller Bunker uzakları maviyle mesela boyamayı tercih etmiş. Bakın uzakları mavi karışımıyla boyamayı tercih etmiş. Hatta ağacın arasına biraz maviler yedirmiş. Burada görüyorsunuz soğuk yeşiller ve tamamıyla salt bir siyah olmasa da siyaha yakın koyu gölgeler eklemiş. Böyle bir manzarayı tercih etmiş. Yeşilleri yine baskın. Çok kromalarını dehşet şekilde düşünmemiş. Yine kromalar yüksek. Yine soğuk yeşiller falan filan özellikle bu taraflarda falan görüyoruz. Böyle bir manzara çalışmayı tercih etmiş. Constable'da ise daha farklı. Bunun nedeni ne? Renk anlayışı. Renk teorilerinin değişik şekilde gelişmesi falan filan. Hani çok aslında savunmuyorum yani renk teorisini çalışabilirsiniz ama renk teorisini böyle uzun uzadıya kafanıza takmanızı tavsiye etmiyorum. Kendiniz zaten renkleri keşfedeceksiniz. Bu şekildeydi yani. Aslında gördüğümüz doğa yine aynı. Apartman eciş bücüş, gecekondular apartmanlar yoksa yine aynı doğayı görüyoruz. Yine aynı çiçekler, yine aynı ağaçlar, soyları tükenmediyse ama biraz algımız değişti. Ya da biz değiştirdik veya üsluptan ötürü daha farklı şeyler görüyoruz. Yani Constable'la Bunker'ın arasındaki arkadaşlar olay bu. Bence ikisi de yetenekli. Constable zaten yetenekli de Bunker ondan aşağı kalır yanı yok. Tek farklılıkları kullandığı renkler. Buradaki görüyorsunuz maviler. Burada bak gökyüzüne hafif Napoli sarıları falan filan yedirmiş adam. Böyle sarımsı hareketlerle oynuyor. Burada ise bu manzarada özellikle Edmund C. Tarbell diyecektim. Çok aklımda kaldı. Dennis Miller Bunker mesela daha böyle soft bir beyazlı, hafif böyle mavi fırça darbelerinin olduğu, neredeyse gökyüzünün maviliğinin belli olmadığı bir gökyüzü yaklaşımı tercih etmiş gibi. Buradaki portrede de mesela özellikle çok müthiş hareketler yapmış. Yarı empresyonistlik, yarı realizm. Acayip kroma geçişleri, bak çene altındaki gölgeler, burun deliklerinin sıcak oluşu çok mantıklı. Simsiyah burun deliği mi olur? Kara delik gibi. Buradaki hafif soft pastelsi gölgeler falan filan, göz. Görüyorsunuz pastelsi göz yine yapmış. Gözün mavisini böyle çiğ yapmamış falan. Bunların hepsi bir tarzdır. Öte yandan burada biraz daha İngiliz okulu tarzında resim görüyorsunuz. Bu da kötü değil. Ama ben daha çok bunu sevdim. Siz neyi sevdiğiniz yorumlarda bahsedebilirsiniz. Bir diğer ressamımızsa Canaletto ve Corot. Jean-Baptiste Camille Corot ve Antonio Canal. Antonio Canal ama Canaletto derlermiş çağdaşçılığı. Canaletto ve Corot'dan bugüne ne değişti? O güne. Bir şey çok değişmedi. Yine dediğim gibi renk teorileri falan filan da değişmesin. Bu adamın tarzı, gök mavisini ben koyarım diyor ve arkadaşlar Canaletto'nun gökyüzleri gerçekten güzel. Yakından görürseniz özellikle çok güzel. Manyak bir ressam. Hani gönül isterdi ki Canaletto'nun resmini satın alayım arkadaşlar. Canaletto'nun resmini satın alayım, sizlere göstereyim ama dert değil. Hani derseniz ki ya işte bu kanalda hiç Canaletto kopyası yapmadın. Otur da bir Canaletto kopyası yap bizlere. Bizim de gözümüz gönlümüz açılsın diyorsanız, özellikle manzara sevenler, yorumlarda lütfen Canaletto kopyası yapabilirsin veya başka tavsiye ettiğiniz bir ressam varsa onun çalışmalarını kopyalayabilirim. Usta kopyası yapabilirim. Yine tavsiyeleriniz olursa bana söyleyin. Ben mesela Canaletto'yu seviyorum. Canaletto hakkında çok fazla bilgim yok. Hiç sanat okuması yapmadım Canaletto hakkında. İşte soyadının Kanal olduğunu biliyorum falan filan.
Ama müthiş bir ressam arkadaşlar. Bakın gökyüzündeki o yumuşak bulutların bakın geçişleri. Çok az impasto varmış ki burada kalın sürmüş. Bu bulut çok güzel. Bakın burada sarımsı havalar. Bu adam özellikle gökyüzünden anlıyor. Buraları çok seversiniz sevmezsiniz, gerçekçi. Ben burayı çok kalabalık buluyorum. Bunaltıcı geldi bana. Bana Sultan Çiftliği'ni, Beylikdüzü'nü biraz hatırlattı. Öyle olmaması lazım ama gökyüzü çok güzel. Buraları çok sevmedim çünkü sık sık evler, canımı sıktığı ev görmek istemiyorum. Öte yandan buradaki Venedik manzarasında ise yine gece. Bakın gece gökyüzü nasıl yapmış. Bulutlar burada koyulaştı. Burada soğuk indigo mavisiyle karıştırılmış, belki viridyan hue renklerinden harmanlanma falan filan bir gökyüzü görüyoruz. Burada su yeşili, su yeşil oldu artık akşam diye falan filan, bence muazzam. Öte yandan Jean-Baptiste Camille Corot ise arkadaşlar böyle Barbizon okulunu temsil eden bir adamdı Jean-Baptiste Camille Corot. O da çok yetenekli. Burada biraz mesela mavileri hemen hemen hep aynı sürmüş gördüğünüz gibi. Niye? Çünkü Corot'un bu resimde tuvalini koyduğu yer çok tepe bir yer. En azından biz öyle düşünüyoruz ve öyle zaten. Uzakta da renk değişmiyor o kadar aslında. Çok fazla değişmiyor. Değişmediği için de aynı rengi sürmüş. Bu şekilde yapmış ve gökyüzü yine dediğim gibi pastel, tıpkı şeyde olduğu gibi. Adamın ismi neydi? Dennis Miller Bunker'da olduğu gibi. Burada ise biraz daha flaman tarzı ama tam anlamıyla flaman değil. Böyle koyu toprak renkleriyle yaptığı bir çalışmayı görüyorsunuz. Yarım kalmış bir çalışma. Yine Jean-Baptiste Camille Corot tarafından bence çok yine başarılı. Canaletto ve Corot zamanında ne değişti? Arkadaşlar dediğim gibi şey değişti. Bu arada umarım size köpek avlaması gelmiyor arkadaşlar. Hev 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 diye bir tane köpek avlıyor şu an mahallede. Kusura bakmayın yani hani, maalesef. Onun sesini hani susturabildiğim kadar susturuyorum da videoda. Çıkıyorsa da kusura bakmayın. Onun dışında yani Corot Barbizon okulunda, Canaletto başka taraflarda bu yüzden. Canaletto. Bu şekilde böyle renklerini koymuş falan, bu şekilde çizmiş. Corot ise Corot da belki böyle çizebilirdi ve çizdiği resimler de var ama böyle tarzı resim yapmak istemiyor çünkü sıkıldığını düşünüyoruz. Ve Barbizon okulunun gereklilikleri olarak gevşek fırça darbeleriyle güzel resimler yapmış. Jean-Baptiste Camille Corot. Canaletto ise seviyelerin çok ötesinde resimler yapmış ve neredeyse fotoğraf gibi yapmış. O da foto gerçekçilikten geri kalır bir yanı yok. Ve geldik Jean-Baptiste Simon Chardin. Jean-Baptiste Simon Chardin ve Henri Fantin Latour. İkisi de Fransız. Jean-Baptiste Simon Chardin daha çok romantik tarafta, yani Rokoko ve Rokoko sonrasında Jean-Baptiste Simon Chardin romantik tarafta. Henri Fantin Latour ise empresyonizm ve yarı realizm, naturalizm taraflarına kayıyor. Henri Fantin Latour 19. yüzyıl, Jean-Baptiste Simon Chardin 18. yüzyıl gibi düşünebilirsiniz. Ne görüyoruz burada? Bakın şunları görüyoruz. Bu daha farklı bir renk. Yani toprak renkleri, kırmızı toprak renklerini kullanmış. Burada da daha çok kırmızılıklar görüyorsunuz. Burada ise Henri Fantin Latour'da daha böyle yeşilimsi bir hareketler var. Bunun nedeni belki biraz Van Dyck kahverengilerini diğer renkleriyle harmanladığı, Yellow Ochre gibi Ravambert sürdüğü toprak renklerini yeşille karıştırıp bu arka planları elde etti falan filan. Ve ikisi de evet dediğim gibi yani ikisi birbirinin çağına ışınlansa ikisi yine aynı şeyi görecek ama üslupları çok fazla değişmeyecek ısrarcı olurlarsa. Niye? Üslup çünkü. Hepsinin bir üslubu var. Hepsinin bir kendi teknikleri var. Kullandığı teknikler falan filan. Buna göre resim yapıyorlar. Hani çok fazla şey değişmiyor çağdan çağa. Evet coğrafya değişiyor, bilmem ne değişiyor falan filan ama görüşümüz değişiyor. Erken aşamada çok özellikle değişiyor. Videonun başında dediğim gibi. İşte Raffaello'dan Henri Fantin Latour'a birçok şey değişti. Çünkü ressamlar gözünü her geçen gün eğitti. Hani bu demek değil ki onlar çok kötü. Ve Jean-Baptiste Simon Chardin'de dediğim gibi ikisinin arasındaki farklılıklar arkadaşlar üslup, neyi ne kadar vermek istiyor. Jean-Baptiste Simon Chardin neredeyse empresyonizmi keşfetmiş. Bu resminde özellikle bakın. Neredeyse empresyonizmi keşfetmiş adam. Gevşek fırça darbeleri. Henri Fantin Latour burada biraz daha naturalist, gerçekçi tarzda takılmış. Burada ise böyle yine naturalist, yer yer hafif empresyonizm gibi. Burada ise daha böyle biraz daha sıkıcı havayla Jean-Baptiste Simon Chardin'in bizleri karşıladığını görüyoruz. Ben bunu çok sevmedim. Şu çok süper. Jean-Baptiste Simon Chardin'in. Bu şekilde bir diğer resmim ise Bouguereau, Caravaggio. Bouguereau ve Caravaggio'dan günümüze ne değişti? Caravaggio'dan ya da Bouguereau'ya ne değişti? Caravaggio'dan Bouguereau'ya aslında arkadaşlar görüş teknikleri gelişti. Görüş teknikleri diyorum yani ressamların görme biçimleri gelişti. Ha Caravaggio şaşı mı görüyordu? Çok mu kötü görüyordu? Hayır. Bak bu gördüğü insan suratını
hemen hemen aynısını Caravaggio'da Bouguereau'da görecekti. Bir farklılıkla Bouguereau'nun renk bakın tonal geçişler görüyorsunuz. Gıdı kısmında yeşillik var. Gıdı kısmında yeşillikler var çenede. Işık almayan yerlerde. Hafif ışık alıyor burası. Hiç almıyor değil de. Burada ise daha böyle kendini bir pembeliğe, pastelliğe vurdu. Burada ise böyle yeşilimsi alt boyamalar falan filan. Bunun nedeni işte renk teorisi, Bouguereau'nun dünyayı görüş biçimi, kendi sanatçılık olarak yorumlama biçimi. Evet, Bouguereau'nun zamanında fotoğraf vardı, fotoğraf makinesi vardı. Ve yine biliyoruz ki kayıtlarda Bouguereau fotoğraf makinelerini sevmezdi. Hiçbir çalışmasında fotoğraf makinesi kullanmamıştır. Bunu altını çizerek söyleyebilirim size. Burada da bir Pieta var. Ölü İsa için ağıt. Yine Meryem Ana, İsa Mesih ve başında ağlayan melekler görüyorsunuz. Bu resimde de yine foto gerçekçi seviyede adam. Çok iyi resim yapmış. Piksel piksel oldu, kusura bakmayın. Böyle şeyler yapmış. Caravaggio'da ise karanlık ışık gölge dansları anlatmıştım. Chiaroscuro tenebrizm olayları. Burada ise mesela bu resimde bir hata bulmuştum ben geçmiş zaman. Caravaggio'nun yağlı boya tekniğinin peşinde adlı videomu izlerseniz yine oradan bakabilirsiniz. Caravaggio'da hatalar var, yok mu? Tabii ki de var. Ama bunlar kendilerini geliştiren adamlardı ve yorumları önemli. Yani aslında mesela bana bakarsanız Caravaggio Bouguereau'dan kat kat daha yetenekli ve güçlü bir sanatçı. Niye? Çünkü Bouguereau evet fotoğraf makinesini çok kullanmamış ama çok böyle hani şeyin etkisinde kalmış. Hani aman aman hani gerçekçi de gözüksün, gerçekçi de gözüksün, bunun etkisinde kalmış. Caravaggio'da ise tamam, Caravaggio'da yine gerçekçi gözüküyor ama teatrallik var. Baksana karanlığa boğuyor, bilmem ne hareketler, tenebrizm hareketleri var. Bunda öyle yok. Bunda çok kılı kırk yarıyor, çok tonal değerleri yapıyor. Tamam, kötü değil ama birçoğunuz diyeceksiniz ki bana ya yorum yok burada abi. Yorum yok zannediyorsunuz. Var ama öyle ahım şahım yorumlar yok. Ama bu da demek değil ki bu Caravaggio diyorum, Bouguereau bunu çok kötü yapmış. Yo, güzel yapmış. Elleri falan filan çok güzel çizmiş. Ama dediğim gibi yani sanatçılık bakımında Caravaggio Bouguereau'ya 1000 basar havada karada. Bunu da söylemiş olayım. Onun dışında Raffaello ve Bouveret. Kanalda Bouveret'in videosu var. Raffaello, mesela Raffaello'dan günümüze ne değişti ya da Bouveret'in zamanına kadar ne değişti, yine görüş. Arkadaşlar bakın, Raffaello çok süper bir sanatçı. Kesinlikle ben bugünkü resimlere bakarak eski adamı yargılamam. Niye? O adamlar bu işin mihenk taşıdır. Bu böyle okunur sanat tarihi. Ya böyle okunmalıdır en azından. Raffaello'da ne görüyoruz? Belli başlı hatalar. Bakın bu adamın kafası büyük. Bu eller buraya geldi. Özellikle şuralar. Sanki böyle biraz elleri küçüldü gibi, tamam mı? Resme uzaktan bakılır ya, bak kafa büyük. El biraz daha küçük ona oranla. Bu büyük bir hata mı? Yani kesinlikle hata diyebilir miyiz? Hayır, ama hoşumuza gitmeyen şeyler var. Özellikle daha arka plan teorisi yeni gelişiyordu Rönesans'ta. Özellikle Raffaello'nun ön Raffaelloculuk zamanında. Ön Raffaelloculuk zamanından ve Raffaello'nun zamanında daha yeni gelişiyordu. Giotto zamanında yoktu bile. Yeni manzaracılık gelişiyordu. Ve burada da aslında piksel piksel oldu ama Raffaello'nun iyi bir manzara ressamı olmadığını biliyoruz. Niye? Daha algı gelişmemiş. Gelişmek üzere. Daha bir gelişmekte, emekleme döneminde olan bir. Hani Rönesans dediğimize bakmayın arkadaşlar. Rönesans demek de şu demek değil. Her şeyin en iyisi Rönesans'ta yapıldı diye bir şey yok. Kimse kusura bakmasın. Ben de Rönesans'ı seviyorum ama Rönesans çok hatalarla doludur. Özellikle resim ve çizim anlamında çok hatalarla doludur. Mimaride öyle hatalar falan var diyemeyeceğim. Onun dışında bu bebek mesela. Bir sakillik var bu bebekte arkadaşlar. Bir sakillik var. Orantısızlık çok fazla değil. Yani yüz kısmında benim sevmediğim, beni rahatsız eden bir şey var. Neticede bu masum bir bebek ama güzel değil. Bak tipe bak. Garip bir tip. Bu kadının gözleri böyle uzaklarda oluşunun nedeni nedir? Böyle gözleri böyle birbirinden ayrılmış. Nedeni ne? Caravaggio diyorum. Raffaello'nun kimi zaman modellerini heykellerden kendine modeller yapmasıdır. Heykellerden adam model yapmış ve onların suratını böyle kadına monte etmiştir. Nedeni budur. Bu kötü bir şey değildir. Bu tam tersine sanatçılıktır. Takdir ettiğim bir şeydir. Michelangelo da böyleydi. Heykellerinde özellikle. Ingres'te de yer yer antik Yunan tiplerini kopyalıyor falan filan. Bu kötü bir şey değildir. Bu idealizasyondur. İdealize edilmiş bir kadın suratı şu an görmekteyiz. Yani Raffaello'nun zamanına gitseydik bu kadın farklı bir tipte görecektik. Onu da size söyleyeyim. Bu bebek ise yine dediğim gibi çirkin bir bebek. Bu adamsa aşırı idealize edilmemiş, çünkü tanınan bir soylunun portresi. Öyle kafanıza göre Raffaello'nun çağında birilerini idealize ederseniz paranızı kazanamazsınız. Adam der ki abi bu bana benzemiyor. Veya kadın der ki bu bana benzemiyor. Özellikle hanımefendileri, kadınları memnun etmek çok zordur portrecilikte. Bana inanın. Tecrübelerim yok bu konuda ama bana inanın. Niye? Yani diğer ressamlardan edindiğim tecrübeler nazarında kadınlar hiçbir şey beğenmiyor.
Thomas Lawrence gidiyor kraliçenin resmini yapıyor. Kraliçe diyor ki sen beni yaşlı çizmişsin. Ablacığım, hanımefendi. Çok amiyane konuşmayalım da sokak tarzıyla ya. Hanımefendi. Kraliçe. Biz seni elimizdeki mevcut şeylerle çizmişiz. Yani benden bilakis seni Thomas Lawrence çok özene bözene çizmiş. Yani senin şimdi saçların beyaz diye ne yapayım? Siyah mı boyayayım senin saçlarını? Ya gibi gibi. Beğenmeyen çok olmuş. Anthony Van Dyke'ı da beğenmeyen olmuş. İşte Sussex Kontesi demiş ki Anthony Van Dyke'a. Kontes bu arada. Kontes demiş ki ben beğenmedim bu resmi, parasını ödemiyorum demiş. Ya böyle bir saçmalık var mı kardeşim? Allah Allah. Acayip acayip şeyler. Jean-Baptiste Bouver'in, Jean-Baptiste değil ya. Jean-Baptiste değil. Jean kim abi? Jean Danyan diyecektik ona. Paul da değil ya. Pascal Dagnon Bouver'e. Bak bir sürü isim saydım abi. Bu hep bu adamın yüzünden. Şu adamın yüzünden. Jean-Baptiste Simon Chardin. Yani Fransızlarda öyle bir gelenek var. Jean-Baptiste hep ekiyle adamların hep isimleri varmış. Özellikle o zamanlarda. İşte Jean-Baptiste Simon Chardin. Jean-Baptiste Greuze. Jean-Baptiste Camille Corot falan filan. Neyse. Pascal Dagnon Bouver'in zamanında fotoğraf makinesi vardı. Fotoğraf makinesi kullanmadı. Kanıtları da var kullanmadığına dair. Hani öyle kanıt isteyen adamları da bu tokat gibi bir cevabımdır. Kullanmadı Pascal Dagnon Bouver'e. Yanında mıydın diyenlere de cevabım var. Fotoğrafları var. Kayıtları var. Yani bizde cevaplar tükenmez sanat tarihi alanında özellikle. Pascal Dagnon Bouver'e ise geçmişten aldığı edindiği bilgilerle yani Raffaello'nun hatalarından ders çıkararak işte eli küçük çizdi bilmem ne oldu biraz gözü büyük çizdi işte sakil bebek çizdi gibi hataları değerlendirerek Bouver'e kendini geliştirmiş ve hemen hemen gerçekçiliği elde etmiştir. Aşırı foto gerçekçi olmasa da fotoğrafa yakındır ve güzel yine yorumlar vardır. İşte makası güzel yapmış, kadının elleri falan filan. En nihayetinde bu yine bir resimdir. Fotoğrafın tıpatıp aynısı değildir. Pascal Dagnon Bouver'e de böyle hatırlatmış olalım. Bir diğer ressamlarımız Titian ve Tiziano Vecellio ya da Vecelli. Reçel gibi oluyor bu sefer ama kusura bakmayın. Titian diyoruz. Çünkü kendi adamın mahlası buymuş. Titian. Venedik ressamı 1577'de vefat etti. Ve o vefat ettiğinde 1576'da vefat etti. O vefat ettiğinde Rubens doğdu gibi gibi. Ve Titian muhteşem ve Titian'ın bu kafasındaki kipa değildir bu arkadaşlar. Bu arada yani şapka gibi bir şey. Şapka diyorum yani başını örtecek şey. Titian'ın bu tipiyle Hayez'in bu tipi arasında çok benzerlik görürüz. Çünkü ikisi de İtalyan usta. Titian da İtalyan, Hayez de İtalyan. Hayez'in çizdiği bir kadın, resmettiği bir kadın. Titian'ın resmettiği bir kadın. Bu kadının bu arada şu mavilerle, şu toprak renkleriyle, sarı saçıyla şu tipi çok tatlı bir tip. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani çok güzel. Burada ise Hayez. Hayez'de daha böyle farklı mavimsi şeytan gözleriyle bir kadın görüyoruz. Bana katılmıyor olabilirsin. Şakasına dedim şeytan diye de. Yani çok mavimsi patlak ya. Çok sevmedim. Titian'ın döneminden Hayez'e ne değişti? Birçok şey değişti. Renk kullanımı değişti. O değişti. Bu değişti. Hayez'in zamanında da hemen hemen sanki fotoğraf makinesi vardı. Yani fotoğraf makinesinin icadını Hayez gördü. Her ne kadar 1791 doğumlu olsa da. Çünkü ondan 10 yaş küçük, 10 yaş büyük olan şey bile görmüştü İngiliz. Hayez de gördü ama yani Hayez de kullanmadı arkadaşlar. Fotoğraf makinesine ihtiyacı yok çünkü adamın. Çünkü biliyor ki fotoğraf makinesi bazı şeyleri biraz bozuyor. Adam da bunu sevmediği için diyor ki ben gözlerime güvenirim hocam. Gerisi umurumda değil. Titian'ın zamanında zaten fotoğraf makinesi falan filan yok. Titian da gözlerine güvenmiş ve kendine eğitmiş. Güzel resimler yapmış bir adam. Ve ikisinin arasında ne gibi farklılıklar var? Üslup farklılıkları. Titian daha çok yüksek Rönesans ressamıdır. Ve çağdaşları onu garip, güzel, büyüleyici fırça işçiliğiyle bilir. Ve bununla tanırlar. Her ne kadar ilk başta Raffaello gibi resimler yapsa da. Hayez ise daha çok pürüzsüz neoklasik tarzıyla, neoklasisist tarzıyla bilinen Francesco Hayez neoklasik bir İtalyan ressamdı. Geldik Carlo Dolci ve Alexander Cabanel. Alexander Cabanel yanlış hatırlamıyorsam 1824-1826 doğumluydu. Ya Buguro'dan büyük ya Buguro'dan bir yaş küçük. O dönemlerde doğmuş bir adamdı. Cabanel manyak bir adam. Zaten bu resminden biliyorsunuz yani manyak seviyede bak. Hadi bunu diyelim çizdik. Abi şunu nasıl yapacağız ya? Baksanıza tonel geçişleri. Gökyüzündeki karakterleri gökyüzünün üstüne monte etmiş adam. Bak. Soft efektler. Tamamen burada kromalar düşmüş. Felaket seviyede kromaları düşürmüş ve çalışmış.
Burada da ağlayan bir ve kanatları çok özene bezene çalışmış. Resmen adam şeyin kanadını kopyala yapıştır yapacakmış. Yapmış da. Albrecht Dürer'in eskiden sulu boya çalıştığı bir kanat var. Bilmeyenleriniz için ona bakabilirsiniz internetten. Sanki o kanatları almış. Çok güzel kanatlar. Fallen Angel Türkçesiyle düşmüş melek. Bu bir eski ahit konusudur arkadaşlar. Herkes bunu şeyden biliyor da ne hikmetse. Kayıp Cennet. John Milton. Milton'ın Kayıp Cenneti'nden biliyorlar ama Milton onu nereden aldı? O eserini yaratırken, yazarken nereden aldı? Milton tabii ki de eski ahitten. Onun dışında burada Cabanel, cesur hareketler ve böyle Cabanel'de de bir tuhaflık var bak mesela gözü çizmiş ya böyle bak garip, hafif üçgen gibi. Nedeni ne? Bir de elmacık kemiklerine bakın çok şişirmiş mesela böyle. Ben mesela çok dikkat ederim portre çalışırken özellikle. Elmacık kemikleri çok büyümemeli. Adamın orijinal kemikleri çok büyük değilse. Aslında Cabanel'in de elmacık kemikleri çok büyük değildi ama bak böyle yapmış. Bir çizgi, bir çizgi, bir çizgi 3, 4, 5 veya biraz 6. Gördüğünüz gibi 6, 5-6 çizgide adam böyle çok keskin yapmış. Hata olabilir mi? Olabilir. Ama Cabanel çok büyük. Bakın buraya da imzasını atmış. Alex Cabanel diye 1852. Yanlış hatırlamıyorsam 1852. Carlo Dolci Floransa barok sanatının son temsilcilerinden. Ballon d'Or diyecektim neredeyse. O yüzden ağzımdan L çıktı, kusura bakmayın. Carlo Dolci ise Floransa barok sanatının son büyük temsilcisiydi. Ondan sonra diyeceksiniz ki barok bitti mi? Hayır, bitmedi ama yeni üsluplar çıktığı için rokokodur, neoklasizmdir. Herkes oraya gitti. Dolci de oranın son taşıyıcısı oldu. Geçit görevi gördü. Yani muhafız diyelim. Bu adam baroğu seven bir adamdı. Barok içerisindeydi. Baroğu işte yüceltmeye çalışıyordu falan. İlla yüceltmese de barok nazarına gidiyordu. Burada Antonio ne Antonio'su? Carlo Dolci'nin otoportresini görürsünüz. Double otoportre, çift otoportre. Hem bir de çizimi bile adam resmin içine katmış. O kadar yetenekli adam. Zeki. Onun dışında burada da Aziz Madda İncil'i yazıyor. Müjdeyi yazıyor adlı bir tablo görürsünüz. Melek de Aziz Madda'nın mürekkebini tutuyor. Ve o da İbranice harflerle. Çünkü kendisi bir İbraniydi Madda ve gerçek adı Levi'dir. Madda değil. Madda o daha sonraki ismi. Madda'nın da, Aziz Madda'nın da güzel maviler ve kırmızılar, böyle pembemsi renkler içerisinde şeyi yazdığını görürsünüz işte. İncil'i, müjdeyi yazdığını görürsünüz. Madda İncil'ini yazıyor. Cabanel ise neoklasik, neo-Grek tarzlarda ama akademik tarzda bir ressamdı. Ve manyaktı. Renk biçimi, işte pastelsi, ayaklardaki soğuk renkler. Burada renkler çok ısındı falan filan. Çok iyi bilirdi bunları. Onlarda hata var mı? Var. Hata hiç yok değil. Cabanel'in de hataları var ama Cabanel de gözünü geliştirmiş bir ressamdı. Yani o günden bugüne çok şey değişti. Carlo Dolci'nin zamanından sonra Cabanel de iyi şeyler yaptı ama görüyorsunuz ki bu gerçekçiliği yapabilen adam buradan çok farklı değil aslında. Yani bu gördüğümüz gerçekçilik tam da burada vardı aslında. Bu resimde vardı. Bu da bize neyi gösteriyor? Yani Cabanel'den Dolci zamanında evet bir şeyler değişti ama yetenek artışı büyük seviyede de olmadı gibi düşünebilirsiniz ve buradan sonra da Sargent'ın sözüne geliyoruz. Geri çekilin, iyice uzaklaşın ve bir tonu abartmanın ne kadar büyük bir tehlike olduğunu fark edeceksiniz. Olayı bir bütün olarak zihninizde tutun. Tutmazsanız sizi döverim diyor Sargent. Bunu ben demiyorum arkadaşlar. John Singer Sargent diyor. Onun dışında şaka bir yana yani umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Bazıları diyecek ki sıkıcı bir videoydu. Velázquez, Sargent, Cisseri, Rubens'ten bundan bize ne diyebilirsiniz. Arkadaşlar böyle düşünüyorsanız başka kanalları izlemenizi tavsiye ederim. Ama öte yandan bu isimlere saygılıysanız, onlar gibi resim yapmaya falan çalışıyorsanız bu bence önemli bir video o açıdan en azından. Onun dışında yine dediğim gibi usta kopyaları falan filan isterseniz yazabilirsiniz yorumlarda. Yazanlar yok. Yazabilirsiniz. Yine yapacağım yazmasanız da bir takım şeyler. Onun dışında natürmortlar falan filan, portreler. Onun dışında dediğim gibi kendi portrenizi kara kalem yaptırmak istiyorsanız Gmail'den bana ulaşın. Birçok insan yine ulaşmayacaktır. Yani bilmiyorum yani portre yapalım diyoruz, yok. Onu yapalım diyoruz, yok. Yani ben burada biraz bir yerde de sanat düşmanlığı seziyorum açıkçası. Hani şey değil. Hani parasızlık şudur budur bir şey değil yani. Burada bir kin nefret de seziyorum. Bilmiyorum hani insanlara güveniyor mu güvenmiyor mu ya. Bedava yapacağız diyorum ya. Bedavaya.
Kimse sizin portrenizi yapmaz. Ben yapacağım diyorum kara kalem. Yani istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyin. Yorumlarda değil. Gmail'den bana gönderin fotoğrafınızı. Düzgün fotoğraflar. Düzgün ışık aydınlatılmış olmalı falan. Çok saçma olmamalı. Ben de sizin portrenizi çizeyim isterseniz. Yani istemezseniz de göndermezseniz keyif sizin keyfiniz. Onun dışında bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir, yorumlarınızla kanala destek olmuş olabilirsiniz. Sizin kanalı keşfettiğiniz, bir zamanlar keşfettiğiniz gibi diğer arkadaşlarımızın, sanat severlerin ve öğrenci arkadaşlarımızın bu kanalı keşfetmesine yardımcı olmuş olursunuz, vesile olmuş olursunuz diyorum ve sizlere veda ediyorum. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sanattan ve güzellikten ayrılmayın. Hoşça kalın.